Size önce ailemi anlatmak istiyorum. Babamın adı Ali Rıza Efendi. Annemin adı ise Zübeyde Hanım'dır. Hem babamın hem de annemin soyu evladı Fatih Han diye adlandırılan Türk boylarından gelir. Evladı Fatih Han ne demek size açıklayayım. Atalarımız Rumeli'yi yani Balkanları fethetmişler. Ama bu bölgelerde Türk nüfusu çok azmış. Türk nüfusunun çoğalması için Anadolu'dan buralara Türkler yerleştirmişler. İşte bu Türk boylarına evladı Fatih Han denir. Hem babamın hem de annemin ataları Konya, Karaman bölgelerinden Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli'ye göç etmişler. 1881 yılında bir zamanlar Türk toprağı olan Selanik'te, yani bu gördüğünüz evde dünyaya geldim. Doğduğum ev bugün bir müzedir. 7 yaşına geldiğimde Koca Kasım Mahallesi'nde bulunan bir okula başladım. Bu okula gitmemi annem istemişti. Aslında ben bu okulu istemiyordum. Ama annemi kırmak doğru olmazdı. Onun gönlünü hoş tutmak için birkaç gün bu okula gittim. Sonra yeni yöntemlerle eğitim veren bir okula geçtim. Annem de bu okulun daha iyi eğitim verdiğini anlamıştı. Okuldaki öğretmenim Şemsi Efendi iyi bir eğitimciydi. Ondan çok şey öğrendim. Babam kereste ticaretiyle uğraşıyordu. Bir süre sonra hastalandı. Babamı kaybettik. Babamı kaybedince dayımın köyüne yerleştik. Çiftlik hayatı çok güzeldi. Ama ben okumak istiyordum. İşte bu yüzden annemle Selanik'e döndük. Burada bir başka okula başladım. Sonra bu okuldan da ayrıldım. Ülkemizin mühendise, hekime, öğretmene, askere ihtiyacı vardı. Ben de asker olmak istiyordum. Bu amaçla askeri okul sınavlarına girdim ve kazandım. Başarılı bir öğrenciydim. En çok da matematik dersini seviyordum. Öğretmenimin adı da Mustafa'ydı. Bir gün bana şöyle dedi: "Oğlum, senin adın da Mustafa, benimki de. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun." İşte böyle. Öğretmenimin bu sözünden sonra ismim Mustafa Kemal oldu. Askeri ortaokul sonrası Manastır Askeri Lisesi'ne gittim. Liseden sonra ise Harbiye ve Harp Akademisi'ni bitirdim. Ülkemiz çok zor durumdaydı. Her yerde savaşlar vardı. Sürekli toprak kaybediyorduk. Ülkemizi kurtarmak için elimden geleni yapmaya kararlıydım. Selanik, Makedonya, Mısır, Libya ve İstanbul'a gittim. Gittiğim her yerde vatanımızı kurtarmak için arkadaşlarımla çalışmalar yaptık. Çünkü biliyorduk ki birlikten kuvvet doğar. 28 Temmuz 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı. Düşman devletler topraklarımızı almak ve bizi yok etmek için tüm güçleriyle saldırıyorlardı. Önce İstanbul'u almak istediler. Bunun için önce Çanakkale Boğazı'nı geçmeleri gerekiyordu. Düşman 500 parça gemi ve 500 bin askerle Çanakkale Boğazı'na dayandı. Ben de vatanımızı korumak için görev yerimin Çanakkale olmasını istedim. 19. Tümeni kurdum. Askerlerimizi eğittim. Düşman Çanakkale'yi çok kolay geçebileceğini sanıyordu ama maalesef öyle olmadı. Mehmetçik düşmanı şaşırttı ve Çanakkale'de bir destan yazdı. Çanakkale'nin geçilmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiler. Düşman Çanakkale'yi geçemedi. Savaşı kaybetmedik. Ama Osmanlı Devleti de daha fazla savaşa devam edemedi. Bu yüzden yöneticiler Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiş oldu. Durum çok kötüydü. Anlaşmaya göre Osmanlı ordusu dağılacaktı. Silahlarını da teslim edeceklerdi. Yani düşman topraklarımızı işgal edecekti. Halk çok perişandı. Ülkeyi yönetenlerin ise
ümidi kalmamıştı. Aydınlar bile kalan nüfusumuzu korumak için özgürlüğümüzden vazgeçelim ve başka bir ülkenin himayesine girelim diyorlardı. Onların bu düşüncesine karşı çıktım. Çünkü Türk milletinin bağımsızlığını kazanacağına inancım tamdı. Türk milletine esaret yakışmazdı. Özgürlüğümüzü korumak için Bandırma ismindeki bir vapurla Samsun'a çıktım ve milli mücadele için çalışmalara başladım. Ülkemizi yönetenler bu çalışmalarımı duyunca hemen İstanbul'a dönmemi istediler. Fakat ben görevimden istifa ettim ve geri dönmedim. Çünkü onlar ümitsizdiler. Düşmanla mücadele etmek istemiyorlardı. Ülkemizin kurtuluşu için mücadele etmeye karar verdim. Tabii ki benim gibi ülkesini seven ve kurtarmak isteyen insanlar vardı. Kazım Karabekir Paşa bunlardan biriydi. İstanbul hükümeti beni yakalama görevini ona vermişti. Ama o askerleriyle gelip bana "Paşam, ben ve kolordum emrindeyiz" dedi. İşte o an ülkemize kurtaracağımıza inancım daha da artmıştı. İlk önce Erzurum Kongresi'ni yaptık. Daha sonra yurdun her köşesinden vatanını seven önemli insanlar geldi. Vatanın bölünemeyeceği ve yeni bir Türk devleti kurulacağı kararlarını aldık. Türk milletinin insanca ve özgürce yaşayabilmesi için bu şarttı. Birçok çalışma yaptıktan sonra Ankara'ya geldim. 23 Nisan 1920'de Türk Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Beni meclis başkanı seçtiler. Her yer işgal altındaydı. İstanbul'u İngilizler, Doğu Anadolu'yu Ermeni ve Ruslar, Güneydoğu'yu İngiliz ve Fransızlar, Akdeniz'i İtalyanlar, Ege'yi ise Yunanlılar işgal etmişti. Düşmanları topraklarımızdan atma kararı aldık. Meclis beni başkomutan olarak seçti. Böylece ordunun başına geçtim. Kurtuluş mücadelesi için hazırlıklara başladık. Halkımız elinden geleni yaptı. Herkes ordumuza yardım için yiyeceklerini ve giyeceklerini verdi. Kadınlarımız cepheye silah taşıdılar. Hatta erkeklerin yanında cephede savaştılar. Kara Fatma, Erkek Halime, Gördesli Makbule, Onbaşı Nezahat ve daha yüzlerce kahraman annemiz düşmana karşı cesurca mücadele ettiler. Düşmanı yurdumuzdan tamamen kovmak için 26 Ağustos'ta büyük taarruzu başlattım. Bu tarihi özellikle seçtim. 26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu fetheden Alparslan'ın ordusu gibi Anadolu'yu aynı tarihte bir daha fethettik. 4 günde düşmanın yüz binlerce askerini yendik. 30 Ağustos'ta savaşı kesin olarak kazandık. 30 Ağustos büyük zaferin günüdür. Sonunda bağımsızlığımızı yeniden kazandık. Uzun süreden beri devletimizin nasıl yönetileceğini düşünüyordum. Bu konuda çok araştırmalar yapmıştım. En iyi yönetim biçimi cumhuriyetti. Çünkü halk kendini yönetenleri kendisi seçmeliydi. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'yla düşmanlarımıza teslim olmuştuk. Bu tarihten bir gün önce olan 29 Ekim'de özgürlüğümüzü tüm dünyaya ilan ettik. 29 Ekim 1923'te kurulan bu özgür devletin adı ise Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bu tarihi özellikle seçtim. Bağımsızlığımızı devam ettirmek için ekonomik olarak güçlü bir ülke olmalıydık. Güçlü bir ülke olmak için de çok çalışmalıydık. Demir, çelik, iplik, şeker, uçak fabrikaları gibi onlarca fabrika kurduk. Ekonomimizi güçlendirdik. Osmanlı'dan kalan borçları ödedik. En önemlisi eğitimdi. Eğitimsiz bir toplum gelişemezdi. Halkımızın okuma yazma oranı çok düşüktü. Bu oran kadınlarımız arasında neredeyse %1'lerdeydi. Önce alfabemizi değiştirdik. Arap harfleri Türkçe dil yapısına uymadığı için
Latin harflerine geçtik. Sultan Abdülhamit de bu düşüncedeydi. Ancak harf devrimini gerçekleştirememişti. Yeni alfabeyle hem dünya halklarıyla daha kolay bağlar kurabilecektik, hem de bilimsel ve teknolojik gelişmeleri daha iyi takip edebilecektik. Ayrıca Orta Asya'daki Türk devletleri de bu sıralarda Latin alfabesine geçmişti. Böylece dünyadaki Türklerle yazı dilimiz aynı olacaktı. Birbirimizi anlayacaktık. Dinimizin doğru anlaşılması için Kur'an'ın Türkçe açıklamasını yaptırdım. Soyadı kanunu çıkarttık. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla benim soyadım Atatürk oldu. Bu benim için en büyük armağandı. Kadınlarımıza gereken değer verilmeliydi. Kadınlarımıza Avrupa'dan daha önce seçme ve seçilme hakkı tanıdık. İlk kadın milletvekilimiz Satı kadın oldu. Ben Türk milletini canımdan çok sevdim. Varlığımı Türk milletine adadım. Bağımsızlığımıza kavuşmak için elimden geleni yaptım. Kısa sürede hak ettiğimiz gibi bütün dünyanın saygı duyduğu bir ülke ve millet olduk. Bu dünyaya gelen herkes gibi ben de bu dünyadan bir gün gideceğimi biliyordum. Onun için yaşadıklarımı, tecrübelerimi ve fikirlerimi Nutuk adlı bir kitapta yazdım. Bu kitabı okuduğunuzda çok faydalı bilgiler edineceksiniz. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Sizden tarihimizi öğrenmenizi ve bu ülkeyi size emanet eden kahraman atalarımızı tanımanızı istiyorum. Siz yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Sizi çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk. Ben Atatürk. İşte benim öyküm böyle. Şimdi senden 2 tane isteğim var. Birincisi, benim öykü ve başarılarımı başka arkadaşlarına da anlatır mısın? Böylece onlar da hem beni tanımış olurlar, hem de daha büyük işler yapmak için kendilerine güvenirler. İkinci isteğime gelince, sen de ileride hayallerini gerçekleştirebilirsin. Büyük hayaller kurmak, büyük işler yapmak herkesin hakkı. Peki senin hayalin nedir? Sevgili arkadaşlar, videomuzu paylaşarak Atatürk'ün hayatını herkesin dinlemesini sağlayabilirsiniz. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.